Şimdi size desem ki hareket diye bir şey aslında yok, sadece bir yanılsama. Hatta en hızlı koşucunun bile yavaş bir kaplumbağayı asla geçemeyeceğini size saf mantıkla kanıtlayabilirim desem, kulağa delice geliyor biliyorum. Ama işte bugün tam da bu iddiayı, yani antik Yunan'dan çıkıp 2500 yıldır zihinlerimizi meşgul eden Elea okulunun felsefesini mercek altına alıyoruz. Hazır olun, çünkü mantık ve gerçeklik algımız arasında büyük bir savaş çıkmak üzere. İşte antik Yunan'da tam da böyle bir dünya hayal etmemizi isteyen bir okul vardı. Elea okulu. Onlara göre gerçeklik, bu gördüğümüz, dokunduğumuz, sürekli değişen, hareket eden dünya falan değildi. Hayır. Gerçek sadece ve sadece saf aklın, katıksız mantığın bize gösterebileceği bir şeydi. Ve eğer mantığınız size gözlerinizin yalan söylediğini kanıtlıyorsa, o zaman yapacak bir şey yoktu. Gözlerinize değil, mantığınıza inanmak zorundaydınız. Peki bu kadar büyük ve sarsıcı iddiaları neye dayandırıyorlardı? İşte burada sahneye felsefe tarihinin belki de en meşhur, en akıl almaz bulmacalarından biri çıkıyor. Gündelik hayatımızın en temel gerçeğine, yani hareketin kendisine meydan okuyan bir yarış. Yarışmacıları tanıyalım. Bir tarafta kahramanımız efsanevi savaşçı Aşil. O kadar hızlı ki rüzgarla yarıştığı söylenir. Diğer tarafta ise bir kaplumbağa. Aşil kendine o kadar güveniyor ki rakibine acıyor ve yarışa biraz önden başlamasına izin veriyor. Şimdi size sorsam kim kazanır? Cevap çok basit değil mi? Aşil saniyeler içinde kaplumbağayı geçer gider. Ama eleniyorlarla göre iş hiç de o kadar basit değil. Hadi yarışı mantıkla adım adım izleyelim. Aşil koşmaya başlıyor ve kaplumbağanın ilk başladığı noktaya, yani M1'e ulaşıyor. Güzel. Bu sırada kaplumbağa duruyor mu? Hayır tabii ki. O da kendi hızıyla ilerleyip M2 noktasına varmış oluyor. Buraya kadar her şey normal görünüyor. İşte mantığın o acımasız tuzağı tam da burada kuruluyor. Aşil bu sefer kaplumbağanın yeni yeri olan M2'ye koşuyor. Ama Aşil oraya varana kadar kaplumbağa çoktan M3'e geçmiş oluyor. Aşil pes etmiyor, M3'e koşuyor ama kaplumbağa artık M4'te. Aşil M4'e koşuyor, kaplumbağa M5'e ilerliyor. Olayı anladınız mı? Aralarındaki mesafe sürekli ama sürekli azalıyor, evet, ama mantıken asla sıfırlanmıyor. Aşil'in kaplumbağa yakalaması için sonsuz sayıda küçük mesafeyi kat etmesi gerekiyor. Mantık bize diyor ki bu yarış asla bitemez. Evet, saf mantık bize asla diyor. Ama gözlerimiz, dışarı çıkıp baktığımızda gördüğümüz gerçeklik, hızlı olan yavaş olanı her zaman geçer. Peki o zaman kim haklı? Soyut ve kusursuz görünen mantığımız mı, yoksa her gün yaşadığımız elle tutulur deneyimimiz mi? İşte bu soru, Elea okulunun zihnimize ektiği ve hala yeşeren o ilk büyük şüphe tohumu. Bu akıl oyunlarının, bu zihin yakan bulmacaların arkasındaki isim Elealı Zenon'du. Zenon için felsefe bir tür savaş meydanıydı ve onun en keskin, en ölümcül silahları da işte bu paradokslardı. Zaten paradoks kelimesinin kökenine baktığınızda bile Zenon'un ne yapmaya çalıştığını anlıyorsunuz. İnancın ötesinde demek. Yani genel kanıların, sağduyunun ötesine geçip o en temel inançlarımızın aslında ne kadar da çürük temellere oturabileceğini göstermek. Bir paradoks, düşünce dünyamızın fay hattı gibidir. Her şey normal görünürken bir anda tüm sistemi yerinden oynatabilir. Peki Zenon'un derdi neydi? Sadece bizimle kafa mı buluyordu? Aslında hayır. Platon'a göre Zenon'un çok net bir amacı vardı. Hocası Parmenides'in felsefesini savunmak. Parmenides'in fikirleriyle dalga geçenlere karşı bir tür entelektüel karşı saldırı başlatmıştı. Onlara adeta şöyle diyordu: "Siz benim hocamın felsefesini mi garip buluyorsunuz? Asıl sizin şu hareketli, çok parçalı dünyanızın mantığı çok daha saçma, çok daha komik sonuçlara yol açıyor. Buyurun ispatı." Mesela bir başka meşhur paradoksu dikotomi, yani ikiye bölme paradoksu. Diyelim ki odanın karşısındaki duvara yürüyeceksiniz. Basit bir hareket değil mi? Zenon'a göre değil. Oraya varmak için önce yolun yarısını gitmeniz lazım. Mantıklı. Sonra da kalan yolun yarısını, sonra kalanın da yarısını. Bu mantık silsilesi bizi aklın ve sonsuzluğun sınırlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Gördüğünüz gibi en basit mesafe bile matematiksel olarak sonsuz sayıda parçaya bölünebilir. Eğer bir hedefe ulaşmak için sonsuz sayıda adımı tamamlamanız gerekiyorsa, o hedefe mantıken asla ulaşamazsınız. Hatta o yolculuğa başlayamazsınız bile. Zenon'a göre gözümüzle gördüğümüz o hareket aslında aklımızın bize oynadığı bir oyundan, bir illüzyondan başka bir şey değil. İyi de Zenon'un bu kadar canla başla savunduğu hocası Parmenides ne diyordu ki? Nasıl bir felsefeydi bu da Zenon, gündelik hayatın en temel gerçeği olan hareketi bile reddetmeye ihtiyacı hissediyordu. Her şey işte bu cümleyle başlıyor. Basit
Ama okunduğu zaman dünyayı sarsacak kadar güçlü bir ilke. Parmenides için bu mantığın temel taşıydı. Bir şey ya vardır ya da yoktur. Yokluktan bir varlık ortaya çıkamaz. Peki değişim dediğimiz şey nedir? Bir şeyin önceden olmadığı bir şeye dönüşmesi. Hareket nedir? Bir şeyin önceden olmadığı bir yerde olması. Parmenides'e göre bu durumların ikisi de mantıksal olarak imkansız, tam bir akıl skandalı. İşte bu temel ilke bizi felsefi bir yol ayrımına getiriyor. Parmenides bunu şiirsel bir dille anlatır. Bir yanda sadece aklın ve mantığın aydınlattığı dosdoğru hakikatin yolu var, diğer yanda ise duyularımızın bizi sürekli yanılttığı, her şeyin durmadan değiştiği, hareket ettiği, aldatıcı görünenlerin yolu, yani sanıların, kanıların o dolambaçlı patikası. Peki hakikatin yolunu takip edersek sonunda neye ulaşıyoruz? Parmenides'e göre gerçek varlık, yani var olan o tek şey, bölünemez bir bütündür. Başlangıcı ve sonu yoktur, o yüzden ebedidir. Hiçbir değişime uğramaz, bu yüzden de hareketsizdir. Yani bizim her gün deneyimlediğimiz o karmaşık, akışkan, renkli dünyanın tam ama tam tersi bir gerçeklik tablosu. Elea okulunun bu radikal fikirleri tahmin edebileceğiniz gibi duyularımıza dayalı tüm dünya görüşümüze adeta bir savaş ilanıydı. Bu yüzden de felsefe ve bilim tarihinde hem inanılmaz tartışmalara yol açtı hem de bir o kadar derin bir iz bıraktı. Bu etkinin izlerini sürdüğümüzde karşımıza kimler çıkıyor? Platon ve Aristoteles kendi devasa felsefelerini büyük ölçüde Parmenides'in bu meydan okumasına cevap vermek için kurdular. Zenon'un o sonsuz bölünme paradoksu, Demokritos gibi düşünürleri maddenin artık bölünemeyen en küçük parçası, yani atom fikrine götürdü. Ve bu etki yüzyıllara aşıp modern matematiğin kurucularının bile Zenon'un sorularıyla boğuşmasına neden oldu. Ve bu miras bugün hala capcanlı. Şaka gibi ama 2500 yıl önce sorulmuş bu sorularla bugün kuantum fizikçileri, evrenin doğasını anlamaya çalışan kozmologlar hala uğraşıyor. Zenon'un paradoksları, uzay, zaman ve sonsuzluk hakkındaki anlayışımızın sınırlarını zorlamaya devam eden birer düşünce deneyi olmayı sürdürüyor. Ve bu da bizi en başa o temel soruya geri getiriyor. Elea okulunun zihnimize kazıdığı o rahatsız edici soruya. Eğer mantığınız ve gözleriniz size taban tabana zıt iki hikaye anlatıyorsa, siz hangisine inanırsınız? Gerçeklik, her an değişen, hareketli, gördüğümüz bu dünya mıdır? Yoksa aklımızın bizi ulaştırdığı o değişmez, tek ve hareketsiz bütün müdür? Bu soru felsefenin kalbinde atmaya devam ediyor.